Halil Bilen, Bilen'den arıcılık. Bal arılarında Tropilelaps paraziti. Dünyada tanımlanan isminin uzunluğu ve söyleminin de bize zor gelmesinden dolayı bundan sonra kendisine kısaca tropi diyeceğiz. Dünyada ilk olarak 1961 yılında tespit edilmiş ve tropik Asya'da arı sağlığı problemleri yaratmıştır. Afganistan, Burma, Çin, Malezya, Pakistan, Filipinler, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Kenya, Özbekistan, Gürcistan, Rusya ve İran'da görülmüş ve en son olarak 2024 yılında Azerbaycan'da varlığı rapor edilmiştir. Ülkemizde varlığı henüz resmi olarak raporlanmamıştır. İhbarı mecburi hastalıklar listesinde yer almıştır. Tropi, varroa ile aynı anda kolonide bulunabilmektedir. Tropi boyut anlamında en olarak varroadan 1/3 oranında, daha ince ve uzunluk olarak neredeyse varroa ile aynıdır. Renk olarak varroaya göre daha açık renkli olduğundan petek rengine uyumlu. Varroaya göre daha hızlı hareket ettiğinden gözle görülmesi daha zor bir parazit ile karşı karşıyayız. Plastik tabanlarımızın tepsi renkleri de maalesef tropi rengine genelde uyumlu olduğundan artık tepside parazit varlığı kontrollerinde mutlaka beyaz zemin için kağıt materyallere ihtiyaç duyacağız. Yaşam döngüleri varroaya göre daha hızlı olmakla birlikte varroaya benzer şekilde yetişkin hale geldikten sonra kapalı yavru gözü içerisinde erkek, dişi arasında bir döl aktarımı olduğu bilgisine ilave olarak, varroadan farklı olarak erkeklerin ölmeden petek üzerine çıktı. Ve orada da döl aktarabildiği bilgileri mevcuttur. Varroa ile benzer bölgelerden çıkan bu parazit neden varroadan çok sonraları bizim bölgelere ulaştı kısacası varroaya göre. Yayılma hızı neden düşük? Tropiler algin arının üzerinde varroaya oranla çok daha az süre kalıyor. Arı üzerinde daha çok bulunarak onunla gezebilen parazit mi yoksa genelde kuluçkada bulunmayı tercih parazit mi önce yayılır? Ayrıca son yıllarda verim arayışı sebebiyle gezgin arıcılığın artması kadar kontrolsüz ülkeler arası kuluçkalı koloni transferlerinin de bu süreçleri hızlandırdığı çok açıktır. Oğul veya kovan terki ile kovandaki tropi varlığının çok az bölümü ergin arı üzerinde dışarı taşınabiliyor. Gittiği yerde de kuluçka kurulana kadar tamamına yakını kuluçka yokluğu sebebiyle hayatını kaybediyor. Tropinin yaşamını devam ettirmesi için kuluçkaya ihtiyaç duyduğu ve arının üzerinde uzun süre yaşayamadığı bilgisi bizleri aslında rahatlatan bir olgu iken çok uzun süreli doğal yavrusuzluk yaşayan bölgelerde baharda yeniden tropi görülmesiyle hayatını bir şekilde henüz bilinmeyen bir yerde sürdürdüğü ve mum güveleri gibi bekleme modunda bekleyebildiği konuları tartışılıyor. Ergin arı üzerinde birkaç günde öldüğü bilgisi yanında kışın yavrusuz dönemi uzun olan bölgelerde baharda tekrar yaşamını sürdürme konusunda şaşırtıcı durum elbette ilerleyen süreçte keşfedilir ve o alan içinde tedbirler alınabilir. Değişik çalışmalarda ergin arıların üzerinde yaşama sürelerinde farklı gün sayısı bildirimleri mevcuttur ve bu sürenin 2 ila 10 gün arası olduğu rapor edilse de yine bu konuda çalışmalar yapılmaya muhtaçtır. Hatta bazı raporlamalarda diğer sürüngen kemirgen hayvanları da geçebildiği ya da meyvelerde de yaşayabildiği belirtilmektedir. Tropi kendi içinde de birkaç çeşidi olduğu, bize hangisi geleceği gibi net bir bilgi olmadığından ve mücadele anlamında bir değişiklik olmayacağı için arıcı olarak ilk etapta bilmemiz gereken bir durum değildir. Gözle ayırt edilmesi zor olsa da dişilerin sırt bölümündeki kahverengi çizgi daha uzun ve erkeklerin ise ağız kısmında sperm aktarma organları bulunmaktadır. Tropiler, gelişim ve üremek için açık yavru gözlerini tercih ederek ergin arılardan emgi yapmazlar. Varroa ile birlikte olduklarında çoğalmaya başladıkça varroaya yaşama şansı vermezler ve ona göre daha zararlıdırlar. Tropiler tamamen yavru gözlerine adapte olması nedeniyle hızlı yavru ölümlerine yol açıp bakterilere ve virüslere ortam hazırlar. Yavru gözleri açıldığında çok sayıda farklı gelişme döneminde parazitlerin görülmesi, kovan çıkış deliğinde abdomeni kısa, kanatsız, deforme bacaklı veya fiziki eksiklikleri bulunan arıların görülmesi en önemli belirtilerdir. Bal akım zamanı verim düşüklüğü dikkat çekicidir. Özellikle tedavi yapılmayan kolonilerde kadronun hızla azalması ve sonuçta koloninin sönmesi veya kovan terkleri görülebilir. Doğadaki arılar nasıl başa çıkabiliyor? Varroa sürecinde de sürekli karşılaşılan bu soru ile çıkanların vardığı yer baharda arı pazarlanan bölgelerdir. Çünkü doğada çöküş terk ölüm süreçleri takip edilemiyor. Üstüne en önemli olgu ise verim beklentisi doğada yoktur. Tropinin ülkemize geldiğini nasıl anlayacağız? Doğadaki arılar bu anlamda kriter olmamalıdır. Sosyal medyada yurt dışı kaynaklı paylaşılan bir tropi tespit eğitim videosunda kapalı yavruların üzerine bant yapıştırılarak hızlıca çekiliyor, o esnada video kaydı alınıyor ve kayıt ayrıntılı inceleniyor.
Gözle seyrederek görmek kolay olmayan bir kaçışmayı kayda alıp sonra seyretmek daha avantajlı olarak sunuluyor. Ancak Azerbaycan'da ilk tropi görülmesiyle konunun gündemimize girdiği 2024 sonbaharında mevsim avantajı ile doğal yavrusuzluk süreci yaşanan kış günlerinde oksalik asit uygulamaları yapıldığından tepsilere beyaz kağıtlar serilmesini ve uygulama sonrası dikkatlice tepsilerin kontrol edilmesi önerildi. Çok sayıda profesyonel arıcı tarafından genelde yapılan oksalik asit mücadelesi sonrası tepsi kontrollerini yaptılar ve raporlanan bir tropi varlığı mevcut değil. Tepsideki kontrollerin de gözle yapılarak tespit edilmesi yerine yüksek çözünürlükte fotoğraf, video kaydı ile incelenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Çünkü tropil, tepsideki mum kırıntıları ile neredeyse aynı renkte ve benzer formda olduğundan gözde kontrollerde tespit çok kolay olmayacaktır. Varroa'ya yıllarca alışan gözlerimiz elbette yeniden daha dikkatle izlemeye ve tropi varlığını tespit etmeye alışacaktır. Kolonilerde yavru devam etmesi veya doğal yavrusuzluk halinde döneme uygun etken madde uygulanmasına rağmen tepsilere dökülme yok ise, tropi yokluğuna karar verilir ancak kadro seri biçimde düşüyor ve kuluçka alanında bozukluk varsa ilgili kuluçkadan kapalı yavrulu alanlardan sırt tarağı ile bazı bölümler çıkarılarak yine video kaydı ile bakarak kontrol edilebilir. Ülkemizde bundan sonra hasarlı, delikli kapalı yavrulu, çürüme aşamasında olan çöküntülü kuluçka varlığında faturayı Varroa'ya kestiğimiz süreçten yeni bir sürece geçiyor ve tropi şüphesini de gündemimize alıyoruz. Arıcı olarak kuluçka sağlığını korumak adına artık dikkat etmemiz gereken unsur sayısı daha da artıyor ve yeni daha güçlü bir düşman ile karşı karşıyayız. Ülkemizde tropi yok diyemeyiz. Hem tespit etme çabamız olmaması hem de arı terk ve kayıplarında fatura kesecek uzun zamandır birlikte yaşadığımız bir parazit varlığı ile rahatlığımız mevcuttu. Azerbaycan'da tropi varlığı açıklanınca bir anda konuya bakış açısı değişti ve sahadan gelen bildirimler başladı. Ben bunu gördüm, bizde vardı. Terk arılarda geride kalan kuluçkada cirit atıyordu bunlar. Kadro bir anda çöktü, baktığımda geziyordu ve bunun aynısıydı. Hatta bizlere ulaştırılan şüpheli ve anlam verilemeyen videolarda tepsilerde dolanan benzer yaratıklar acaba tropi miydi diye bugünlerde şüphe uyandırıyordu. Tropi konusunda ülke olarak bir seferberlik ilan edilmesi gereken süreçte 2024 yılı Muğla Arıcılık Kongre öncesi sosyal medyada ve kongre esnasında oturumlardaki açıklamalar ile sahadaki bütün gelişmeler sessizliğe bürünerek arka plana çekildi. Akademisyen paylaşımlarında tropi görülen kolonileri yayılmayı önlemek için yakmalıyız denilmesiyle sektör bir anda elbette haklı olarak tepki verdi. Koloni imhasının yapılması ile arıcıların uğrayacağı zararın ne olacağını hiç kimsenin gündeme bile almaması sebebiyle arıcı davranışının haklılığı ortadadır. Tropi gördüğümüz arılıkta arıları yakacağız da diğer tüm ülkedeki arılıklarda hiç olmadığını nasıl tespit edeceğiz? Onu yakalım, bunu yakalım ve burada da varmış, bunu da yakalım. Yaktığımızın bedelini kim hangi yöntemlerle karşılayacak? Tropi geldiyse arıcının yıllarca emeğini, parasını, bilgisini ortaya koyarak elde ettiği arılığı yakarak durdurma olasılığımız var mıdır? Mevcut durumda benzer bir parazitle yıllardır mücadele bir sektöre yeni bir parazit için yakma seçeneği tazmin ile karşılanacaksa bile yakılan arılıklar yeniden nasıl arılandırılacaktır? Ya da bu söylemleri ortalık yerde dolaştırıp sonra da kalkıp tropi raporlanmasını mı bekliyorsunuz? Ancak şunu da not edelim ki tropi ya da tropi benzeri bir durum görülen koskoca arılıkta çöküş yaşamış sadece birkaç arıyı da kendi haline bırakamayız. Bir anda hızlıca kadro kaybeden kolonide yavru alanını kontrol amaçlı açtığınızda Varroa ile birlikte farklı tropi benzeri parazitler göründüğünde panik yapılma halini de anlayışla karşılar ve arıcının kendi kararı ile ilgili koloninin yavrulu çerçevelerinin yakılması gerektiği de ilk etapta elbette önerilebilir. Çünkü tropi ilk başlarda sadece birkaç koloninizde aktif hale gelebilir ve diğer kolonilerinize yayılmayabilir. Tropilerin kolonideki toplam varlığının %5 gibi miktarı arıların üzerinde bulunduğundan, bu özellik sayesinde tüm arılıkta aynı anda yüksek bir bulaşıklık hali yaşanması düşük bir ihtimaldir. İlk tespit anında yavrulu çerçeveleri yakmak mı yoksa ana arıyı kafese alarak kuluçka bitirtmek mi konusunda çok kararsız kalınacaktır. Ama arıcının üzerinden kolonileri yakma baskısı kaldırılmadığı sürece bu konular çok can sıkıcı biçimde arka planda devam edecek ve tropi varlığı raporlamasının gerçekleşmesi tesadüflere kalacak. Akademi, bakanlık, birlikler bu konuda aydınlatıcı, üreticiyi koruyucu tedbirleri almalı ve bilgilendirmeler acil olarak yapılmalıdır. Elbette arıcı yakması gerektiği zaman hiç düşünmeden yakar. Bir zamanlar bu ülkede yavru çürüklüğü tespitinde yakılması önerileri ile Varroa hasarı sonrası adi yavru çürümelerinde bile arıcılar yayılmaması düşüncesiyle çok sayıda yavrulu çerçevelerini yakarak imha ettiler. Tropi nasıl bir yaşam sürüyor? Varroa'ya göre daha yavaş bir bölge yayılımına sahip olduğu çok açık. Zaten bu kadar geç gelmesi buna işarettir. Dışarıdan koloni alınması,
yağmalama ve kovan terkleriyle elbette arılığımıza gelebilecektir. O yüzden özellikle arılığımıza dışarıdan gelen terk kolonilere mutlaka temkinli yaklaşılmalı ve uygun bir etken madde ile en az bir kez mücadele etmeden yeni koloni düzenine sokulmamalıdır. Varroa'da olduğu gibi yakınımızdaki bir kovanı arılar tropi varlığı sebebiyle terk ettiklerinde geride kalan kuluçkada arılar olmasa bile birkaç gün orada aktif olacak tropiler gelen yağmacıların bir kısmına yük olarak binecektir. Bölgesinde arı hareketi çok yüksek arılıklar bu anlamda en yüksek risk grubunda olacaklardır. Sürekli üreme çabası içinde olan bir yavru gözüne birden çok sayıda üreme yeteneği olan dişi tropinin girdiği ve girdikleri hücredeki kurtçuğa gelişme şansı vermeyen bir döngüsü mevcut. Varroa hasarı dediğimiz kadro kayıplarına rağmen yönetebildiğimiz sürecin sürdürülebilmesi tropi gelmesiyle imkansız hale gelecektir. Tropi geldiğinde Varroa'daki gibi yönetirsek görünen odur ki şu anda iyice azalan kadroları arar hale geleceğiz. Elbette flora etkisi de önemli ama kuluçka makinesi gibi çalışan bir arı kolonisinde genç işçiler sürekli kadroya katılmadan nasıl sürdürülebilir? Varroa ile birlikte yaşam alanında varlığını sürdürmeye kalktıklarında Varroa'ya göre daha atak üreme özelliği sebebiyle tropi yoğunluğu alıp başını gidecektir. Bu ikilinin rekabeti ve aynı anda kuluçkaya saldırması ile hangi yeni virüslerin başımıza bela olacağını da henüz bilmiyoruz. Tropiyi nasıl öldüreceğiz? Öldürülebiliyor mu? Varroa gibi tuzaklanabiliyor mu? Varroa için kullandığımız etken maddelerin tamamının tropiyi de öldürüyor. Bilgisi aslında mücadele edilebilir olduğunun da en büyük göstergesidir. Aynı Varroa'daki gibi trake sistemlerinin olması bizim mücadelemiz için uygun şartları sağlayacağı bilgisi de önemlidir. Ancak mücadele için etken madde kullandığımızda yavrulu süreçte Varroa'nın %25 gibi bir grubu sığınak dışında. Yakalarken tropi de bu oran sadece %5 kadar olacağı bilgisi mücadelede en büyük zorlayıcı faktör olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla Varroa ile arasında en büyük fark şimdilik arı üzerindeki bulunma oranları şeklinde görülüyor. Ya kalıntı riskini yönetilecek. Risk olmaktan çıkarıp sürekli mücadele ile kalıntıyı zirveye çıkaracağız ya da yeni bir çıkış yolu bulacağız. Yavrulu iken tropi ile başa çıkmak için kalıntı. İyi razı olsak bile Varroa'ya göre çok kısa sürede kuluçka hasarı yarattığından ani çöküşler kaçınılmaz olacaktır. Tropi, kuluçkada öncelikle hangi gözü tercih ediyor? Hem işçi hem erkek hem de ana arı hücrelerini tercih edebildiği ama erkek hücrelere öncelik verdiği bilgisine rağmen aynı esnada diğer hücrelerde de yoğun biçimde bulunabilirler. Dolayısıyla erkek arı hücresinde tuzaklama gibi seçenekler Varroa'da olduğu gibi mevcut değil. Yetişen ergin tropi, kapalı yavrudaki arının doğumu ile ya da kurtçuk gelişimini tamamlayamadı ise parazitler gözden çıkıyor ve çok kısa sürede yine üremek üzere yeniden açık kuluçkaya giren, birmek için Varroa'ya göre daha hızlı davranan, Varroa ile birlikte bizim en değer verdiğimiz, kuluçkaya saldıran bir parazit topluluğu ile mücadele etmek zorunda kalacağız, belki de kaldık. Tropinin ilk çıktığı bölgelerde tropi varlığına rağmen sorunsuz biçimde nasıl oluyor da arıcılık devam edebiliyor? Elbette ilk yıllarda onlarda kayıplar yaşayarak bu süreci yönetmesini öğrendiler. Bizden farkları bize göre çok daha nitelikli floraya sahip olmaları ve bölgelerinin arı kuşu göç yolları üzerinde olmayışıdır. Bizlerin en büyük avantajı ise bu çok da verimli olmayan florada Varroa ve diğer tüm zorluklara rağmen bir şekilde arıcılığı sürdürmemiz ve yeni gelen parazite karşı bir hazırlık içerisinde olmamızdır. Nasıl mücadele edeceğiz? Varroa ile mücadelede devam uygulamaları sürdürürken döneme uygun etken madde ile mücadeleler yapılır ve tepside ölen parazitleri gözlemleriz yaklaşımından çıkmamız gerekecek bir süreç başlıyor. Tropi sayesinde Varroa ile daha etkin bir mücadele olacağı da çok açıktır. Varroa ile kurtçuğu hiç buluşturmamak üzerine strateji kuramadığımız için kuluçkaya hasar veren, virüsü aktaran ve yarayı açan Varroa'yı bu hasarları verdikten sonra öldürmeyi başarısaydık. Tepsiye en çok Varroa dökeni en iyi etken madde kabul ettik. Her şey yeniden başlıyor. Tropi gelen ve onunla mücadele aralıklarda hem kadro hem de verim artışı bildiriliyor ve ülkemizde de böyle öngörülüyor. Dünya örneklerine bakıldığında tropi ile mücadelede Varroa ile mücadelenin neredeyse aynısı uygulanıyor. Ama basit bir fark ile. Tüm parazitleri sığınaktan çıkarmak, yani yavruyu komple bitirtmek en etkili yöntem olarak görülüyor. Çünkü sığınakta, yani kapalı yavru gözünde hem Varroa'ya hem de tropiye etkili bir etken madde yok. Formik asit kapalı gözlere iyi geliyor ama söyleminin sahada karşılığı yoktur.
Tropi ve varroayı sığınak dışına çıkarmanın yolu da kuluçkanın tamamen bitmesi üzerine kurgulanmaktadır. Kış aylarında doğal yavrusuzluk süreci ülkemizde çok iyi takip edilmeyen bir süreçtir. Şartlar doğal yavrusuzluk için uygun olsa da geç yapılmış genç ana arılı bölmelerin kuluçka faaliyetleri devam edebilmektedir. Doğal yavrusuzluk esnasında tüm parazitin sığınak dışında ve arıların salkım davranışında olduğu süreçlerde oksalik asit uygulamaları önerilirken sosyal medyada uygulamada bölgede sıcaklık 0-5 santigrat derece olmalıdır diye yazıldı diye yavrusuzluğu takip etmek yerine bu sıcaklık derecesini bekleyen çok sayıda arıcı mevcuttur. Doğal yavrusuzluk süresi uzun bölgelerde arının doğal davranışına güvenerek tropi ve varroa mücadelesi yapılabilirse de ülkemizin birçok bölgesinde doğal yavrusuzluğun süresi çok kısadır ve tüm arılık aynı anda yavrusuz olmayabileceği için asla bu doğal davranışa güvenemeyiz. Bütün dünya uygulamalarında da görüldüğü üzere ve çok kolay bir mantıkla bizler de bu yavrusuzluğu oluşturmamız gerekiyor. Tropi olmasa bile artık varroasızlık ile yeni bir sezona başlayabilmenin yavru tatili uygulaması olduğunu net biçimde görüyoruz ki ülkemizde kış girişi oksalik uygulama şartları var ama kolonilerde yavru da var. Sonbahar ve kış girişi yavru tatili uygulaması. Tropi ile mücadele bir yana sadece varroa mücadelesi için bile bizlere büyük avantaj sağlayacak bu teknikleri yönetebilirsek tropide de çok rahatlıkla mücadele edebiliriz yaklaşımı ile pek çok arıcı değişik formlarda kafes tüp, ızgaralı çerçeve gibi materyaller ile ana arılarını bu sonbahar ve kış girişinde izole ettiler. Özellikle Azerbaycan arıcılığı tropi ile karşılaştıktan sonra kafes tipi seçimi tartışmaları yaparken Rusya ve Ukrayna arıcılığı etkisinde de kalarak çerçeve boyutunda büyük izolatörler tercih ettiler. Çünkü onlar yine o ülkelerin etkisiyle bizden çok daha uzun süre kafeslerde ana arıları tutma davranışı gösteriyorlar. Bizim ülkemiz için sonbahar-kış girişi izolasyon ile yavru tatili süresinin 24 tam gün olması yeterli olacaktır. Sonbahar ve kış girişinde erkek arı olma ihtimali elbette düşüktür ancak 2024 sonbaharında 21 tam gün sonunda yapılan kontrollerde az sayıda da olsa kapalı erkek hücreleri görüldüğünden erkek arı çıkış süresini de ana arı kafeste iken bekletmek gereklidir. Bizim ülkemizin o bölgelerden farkı ise kış esnasında ve kış çıkışında üst düzeyde içerikler barındıran çok kaliteli polen veren çiçeklere sahip olmamız sebebiyle kaliteli erken kuluçka başlamasıdır. Deniz gibi Ballıbaba tarlaları, sürülmeyen arazilerdeki sirken otları ve fındık bölgelerinde açan fındık püskülleri sayesinde erken kuluçkanın, kovandaki mevcut kadronun kışlarken barındırdığı gücü de kullanarak hızlanması, bizler gibi istikrarsız floralar için vazgeçilemez bir durumdur. Çünkü ilerleyen süreçte hem iklim dalgalanması, hem de arı kuşu göçü sebebiyle en iyi olması gereken dönemde bazı yıllarda arılar uçuş dahi yapamıyorlar. Kısa süreli doğal, yavrusuzluk olan bölgelerde sonbaharda yavru tatili sonrası yap. Ilıcak etken maddeler ile mücadele sonrasında koloniler, doğal akışlarına bırakılmalıdır. Elimize 24 günlük bir cetvel alarak, takvim üzerinde sonbahar için, en uygun zamanı tespit ederken bilmemiz gereken en önemli şey ise ana arılar. 24 tam gün kafeste kaldıktan sonra salındıklarında ortamda, doğal yavrusuzluk ortamı olsa bile kuluçkaya başlayacak olmalarıdır. 2024 yılı sonbaharında yapılan farklı bölgelerdeki yavru tatilleri, sonrası tüm kolonilerin kısa sürede kuluçkaya başladığı görüldü. O yüzden mümkün olduğu kadar sonbahar erken süreçlerinde herkes bölgesine uygun takvimi belirlemelidir. Yavru tatili bitimi bir tur kuluçka alarak doğal yavrusuzluğa ulaşması iyi bir yönetim tekniği olarak karşımızda duruyor. Ayrıca yavru tatili sonrası temiz biçimde bir tur kuluçka alınarak doğal yavrusuzluk gerçekleştiğinde bir kez daha yavrusuz iken mücadele şansımız da olacaktır. Yaptığımız sonbahar denemelerinde işçiar, ıların ana arının yanına girebildiği, küçük kafeslerde hiçbir sorun yaşanmadığı görüldü. Ülkemizde ana arının yanına işçi arıların girdiği bir modelde ana arı kafesi olmadığından, yurt dışından gelen küçük kafeslerde ve arıcıların ana arı ızgaralarını kullanarak yaptığı değişik boyutlarda kafesler denendi ve deneniyor. Kullanışta olması, işçi arıların girmesi ama ana arının küçülse bile çıkamaması, salkım süreci yaşandığında ana arı kafesinin salkım bölgesinde olması, her kolonide kullanılacağı için edinme maliyetlerinin uygun olması, plastik türevleri olan kafeslerin süreçte, ızgara aralığının deforme olmaması ve petek kesilerek, çerçeveye monte edilebilmesi gibi özelliklere uygun yerli üretim kafeslerde elbette çok kısa sürede ülkemizde yerini alacaktır. Kafesin iç genişliğinin 10 mm civarında olması da, içerisine petek örülmesine engel olduğundan hem küçük boyutlu kafeslerde, hem de çerçeve tipi büyük kafeslerde bu ölçülere dikkat edilmesi gerekmektedir. Azerbaycan uygulamalarında küçük kafes yerine, daha büyük çerçeve tipi kafes tercihi yanında bizler ilk etapta,
Daha küçük kafeslerle yavru tatili uygulaması için hazırlıklar yapmalıyız. Ve yaşanacak sorunlar olursa büyük kafeslere geçişimiz daha kolay olacaktır. Çerçeveye monteli kafesler konusunda bir çekince olarak ortaya konulması gereken durum ise jenterleri kovanlarda kaybediyor olmamızdır. Kafes takılı çerçeve yönetimi bir hayli dikkat gerektirecektir. Bu özel çerçeveler, işaretlenmeli ve yaz-kış kolonide, yavru alanında bulunduracak şekilde yönetilecektir. Kafes takılı çerçeveleri yönetmek, adına yavru tatili sonrası depoya kaldırma fikri güzel ama pratik değildir. Yaz şartlarında onları mum güvesi faaliyetinden korumak zor iken kış şartlarında da o çerçeveler kuluçka göbeğinden çıkması sebebiyle ballı olacağından arının kışlık stoğu kapsamındadır. Ülkemizde birkaç arkadaşımız farklı bölgelerde kendi yaptıkları 9-1-0 milimetre ahşap çerçeve üzerine monteledikleri ana arı ızgaraları içinde ana arıları izole etmiş durumda yavru tatili denemeleri yapıyorlar. Hem küçük kafeslerde hem de büyük ızgaralı çerçevelerde ana arı kaybı rapor edilmedi. Bilenden arıcılık 19. Arıcılıkta yaptığı işlemleri kayıt altına alan arıcıların bu süreçten sonra ana arıların kafese alınma sayısını da notları arasında bulundurmalıdır ve bu bilgi ana arılar kafeste durma sayılarının ana arı niteliğini etkileyen bir durum olup olmadığını takip etmemiz açısından önem taşıyacaktır. Elbette bu kayıtlarda yaz tatili ile sonbahar tatili ayrıca kayıt altına alınmalıdır çünkü her iki yavru tatili sürecinin dinamikleri çok farklı olacaktır. Hangi kafesi kullanırsak kullanalım ve tropi olsun ya da olmasın. Bizler artık sonbaharda 24 tam gün kafesleme ile yavru tatili yaptırıp gerekirse iki farklı etken madde ile kısa sürede mücadele ederek sıfıra yakın yük ile kışa girmeliyiz. Elbette sağlıklı biçimde ve en az hasar ile bu tarihlere ulaştırmanın yollarını da hep birlikte yine tartışacağız. 2025 yılı bahar ve yaz sürecinde bizlerin tecrübe edineceği ama tecrübe ülkelerden negatif hiçbir geri dönüşün olmadığı, hatta varroa hasarının kalmadığını ve verimin arttığına dair veriler mevcut. Ancak ülkemiz öyle bir coğrafya ki herkesin bal akımı farklı tarihlerde olduğundan, bahar-yaz yavru tatili uygulamaları daha ayrıntılı ve dikkat isteyen bir dönem olacağı aşikardır. Ayrıca yaz ayları için sonradan koloniden alınarak iptal edilmeleri bir seçenek olarak belki önerilebilir. Ama içerisinde kuluçka yapılabilecek 2 ila 3 çerçevelik ızgaralar sonbahar yavru tatillerinde önerilmez. Ana arının yumurta atabildiği ama kurtçuğa dönüşmeyen kafeslerde mevcut. Sonuç olarak tropi geldiğinde de ilk şoku yaşamadan sürdürülebilir arıcılık yapabiliriz. Çift yavru tatilini yönetebilecek altyapıya ulaştığımızda tropi geldiğinde de rahatlıkla yeni hamleler sokabilecek kabiliyette oluruz. Şu anda varroa yükünü yönetmekte zorlanan arıcı gruplarının maalesef görülen tropi tablosunda başarılı olma şansları yok. Keşke aynı hava sahasını kullanmıyor olsaydık. Bu dokümanın hazırlanması sürecince Arıcı Kahvesi grubunda yapılan beyin fırtınası çalışmasında katkı sunan tüm arıcı arkadaşlarımıza teşekkürü borç bilirim. Selam ve saygılarımla.